"Peki kaptan, nereden başlayacağız?" diye sordu Pencroft ertesi sabah mühendisin. "Başta," diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. Ve gerçekten de, yerleşimciler tam anlamıyla en baştan başlamak zorunda kaldılar. Aletler yapmak için gereken aletlere bile sahip değillerdi. Doğanın sunduğu o ilkel özgürlüğe de kavuşamamışlardı, zamanı olan ve onu kocası güç olarak kullanan, o özgürlüğe. Zamanları yoktu. Varlıklarının eksikliğini hemen gidermek zorundaydılar. Ve edinilen deneyimden yararlanabilecek olsalar da, icat edecekleri bir şey yoktu. Ama yapmaları gereken her şey vardı. Demiri ve çelikleri henüz sadece maden halindeydi. Toprak çömlekleri kil, keten ve kıyafetleri ise ham tekstil malzemesinin ta kendisiydi. Yine de bu yerleşimciler, kelimenin en derin anlamıyla tam ve eksiksiz insanlardı. Mühendis Harding, daha zeki yoldaşlar tarafından desteklenemezdi. Onlar da daha büyük bir bağlılık ve hevesle hareket edemezlerdi. Harding onları sınamıştı. Yeteneklerini biliyordu. Gideon Spilett, her şeyi öğrenmiş ve her konuda akıl yürütebilen yetenekli bir muhabirdi. Zekası ve elleriyle adanın kolonileştirilmesine büyük katkı sunacaktı. Hiçbir görevden kaçınmazdı. Kararlı bir sporcu olarak, daha önce yalnızca zevk için yaptığı şeyleri artık iş olarak görecekti. Herbert, doğa bilimleri konusunda şaşırtıcı derecede bilgili, cesur bir gençti. Ortak davaya büyük hizmetler sunacaktı. N.E.B. ise bağlılığın ta kendisiydi. Zeki, uyanık, yorulmaz, güçlü. Demir gibi bir sağlığı vardı. Demircilik işini biraz biliyordu ve koloniye son derece faydalı olacağından şüphe yoktu. Pencroft'a gelince, her denizin üzerinden yelken açmıştı. Brooklyn'de tersanelerde marangozluk yapmıştı, devlet gemilerinde terzilik yardımcılığı, bahçıvanlık, çiftçilik. Ve tüm denizciler gibi, her şeyi nasıl yapacağını biliyordu. Bu 5 adamı bir araya getirip kadere karşı daha güçlü bir ekip oluşturmak mümkün değildi. Ve bu kaderi yenecekleri de bir o kadar kesindi. Başta, demişti J.Y. Rus Harding. Bu başlangıç, mühendisin anlatımıyla, doğal maddeleri dönüştürmek için kullanılacak bir cihazın inşasıydı. Isının bu dönüşümlerdeki rolü bilinmekteydi. Yakıt, yani odun ya da kömür, hemen hazırdı. Ama onu kullanmak için bir fırın yapılması gerekiyordu. "Bu fırın ne için?" diye sordu Pencroft. "İhtiyacımız olan çömlekleri yapmak için," diye yanıtladı Harding. "Peki fırını neyden yapacağız?" "Tuğlalarla." "Peki tuğlalar?" "Kil." "Başlayalım, dostlarım. Sorunu çözmek için fabrikamızı üretim yerinde kuracağız. N.E.B. erzak getirecek ve yemeği pişirmek için ateş eksikliği olmayacak." "Hayır," diye yanıtladı muhabir, "ama av için aletler eksik olursa ne yapacağız?" "Keşke bir bıçağımız olsaydı," diye bağırdı denizci. "Peki mi?" diye sordu J.Y. Rus Harding. "Peki, yakında bir yay ve okey yapardım, o zaman avkilerinde bol bol av olurdu." "Evet," dedi mühendis, sanki kendi kendine konuşuyordu. "Bir bıçak, keskin bir bıçak." Tam o anda gözleri kıyıda koşturan topa takıldı. Birden Harding'in yüzü aydınlandı. "Buraya, yukarı," dedi. Köpek efendisinin çağrısıyla geldi. Harding köpeğin başını elleri arasına aldı, boynundaki tasmasını çözdü, ikiye böldü ve şöyle dedi. "İki bıçak var, Pencroft." Denizcinin cevabı iki büyük, "hurra," oldu. Topun yakası ince bir temperlenmiş çelik parçasıydı. Tek yapmaları gereken onu bir kum taşı üzerinde bilemekti, ardından daha ince bir taşla kenarını inceltmek. Kum taşı plajda bolca bulunuyordu ve 2 saat sonra koloninin alet stoklarında artık 2 keskin bıçak vardı, saplara kolayca sabitlenebilenler. Bu ilk aletlerin üretimi gerçek bir zafer olarak karşılandı. Ve gerçekten de öyleydi, emeklerinin değerli ve çok uygun bir sonucuydu. Artık yola çıkabilirlerdi. J.Y. Rus Harding, bir gün önce kil zemin fark ettiği yere, gölün batı kıyısına dönmelerini önerdi. Merhamet kıyısını takip ettiler, Prospect Heights'ı geçtiler ve 5 mil ya da daha fazla yürüdükten sonra Lake Grant'ten 200 feet uzaklıkta bir açıklığa ulaştılar. Yolda Herbert bir ağaç keşfetti. Güney Amerika Kızılderililerinin yay yapmak için kullandığı türden dalları olan bu ağaç, Palmiye ailesinden Crejimbay'dı, yenilebilir meyve vermeyen bir tür. Uzun düz dallar kesildi, yapraklar soyuldu ve şekillendirildi. Ortası daha güçlü, uçları daha ince. Ve yay teli için uygun bir bitki bulmaktan başka yapılacak bir şey kalmamıştı. Bu iş için, Hibiscus heterophyllus seçildi,
olağanüstü sağlamlıkta lifler sağlayan bir bitki. Pencroft böylece dayanıklı yaylar elde etti. Geriye sadece oklar kalıyordu. Bunlar düz ve sert, düğümsüz dallardan kolayca yapılabilirdi. Ama uçlarına takılacak malzeme, demir yerine geçecek bir şey, bu kolay temin edilemezdi. Yine de Pencroft, işini yaptığı için şansın yardımcı olduğunu söyledi. Gerisini o hallederdi. Yerleşimciler o gün daha önce keşfedilen araziye vardılar. Tuğla ve fayans yapımında kullanılan kil türünden oluşan bu yer, söz konusu iş için son derece uygundu. Zorluk yoktu pek de. Kil üzerindeki kumu kazımak ve ardından tuğraları şekillendirip odun ateşinde pişirmek yeterliydi. Genellikle tuğralar kalıpla yapılır. Ama mühendis elle yapımla yetindi. O gün ve ertesi gün tamamen bu işe harcandı. Kil suya batırılarak eller aracılığıyla yoğruldu ve eşit boyutlu parçalara bölündü. Deneyimli bir işçi, makinasız olarak 12 saatte yaklaşık 10.000 tuğra yapabilir. Oysa Lincoln Adası'nın 5 tuğra yapımcısı 2 günlük çalışmalarında 3.000'in biraz üzerinde bir sayıya ulaşabildi. Bu kadarı yeterliydi. Tuğraların tam kurumasını, yani 3-4 günü bekledikten sonra fırının yapımında kullanılacaklardı. 2 Nisan'da Harding, adanın yönünü, ya da başka bir deyişle, tam güneş doğuş noktasını belirlemeye çalışmıştı. Bir gün önce güneşin tam olarak ufkun altına ne zaman kaybolduğunu not etmişti. Bu sabah ise tam olarak tekrar ne zaman göründüğünü işaretledi. İki ayar arasında 24 dakika geçmişti. Doğuştan 6 saat 12 dakika sonra güneş, tam olarak meridyeni geçecek ve bulunduğu gökyüzü noktası, işte o an kuzey olacaktı. Söz konusu saatte C.Y. Roos bunu işaretledi ve güneşi kullanarak 2 ağaç çizgisi koydu. Böylece operasyonları için değişmez bir meridyen elde etti. Yerleşimciler, fırın inşaatından 2 gün önce yakıt toplamak için çalıştılar. Açıklığın etrafında dallar kesildi ve ağaçların altından düşmüş odunlar toplandı. Avlanmada da daha başarılı olmaya başlamışlardı. Çünkü Pencroft artık keskin uçlu yaklaşık bir düzine oka sahipti. Bu uçları sağlayan top olmuştu. Bir kirpi. Yemesi pek iyi olmasa da, dikenleri ve tüyleri büyük değer taşıyordu. Bu dikenler okların uçlarına sıkıca sabitlendi ve bazı kakadu tüyleriyle uçuş daha da hassaslaştırıldı. Muhabir ve Herbert kısa sürede yetenekli birer okçu oldular. Chimneys'te her türden av bollaşmıştı. Kapibara, güvercin, agouti, kuşak. Bunların büyük bölümü ormanın sol kıyısındaki hayvanlar arasından avlandı. Merhamet ormanına Jajamar Wood adını verdiler. Pencroft ve Herbert'ın keşif sırasında ilk kez peşinden koştuğu kuşun adıydı bu. Bu av eti taze tüketildi, ama bazı kapibara jambonları tatlı kokulu yaprakların üzerinde yeşil odun ateşiyle tütsülenerek saklandı. Yine de bu yiyecek, ne kadar besleyici olsa da, hep kızartmaydı. Ve parti, şöminede bir çorba kaynamasını duyabilmeyi çok isterdi. Ama bir tencere için beklemek gerekiyordu ve fırın yapılana kadar bu bekleyiş sürecekti. Bu geziler sırasında, tuğra sahasından çok uzak olmayan yerlerde, avcılar büyük boyutlu hayvanların yakın zamanda geçişini fark edebildiler. Güçlü pençelerle donanmış bu yaratıkların türünü tanıyamıyorlardı. C.Y. Roos Harding onlara çok dikkatli olmalarını tavsiye etti, çünkü orman muhtemelen birçok tehlikeli yaratığı barındırıyordu. Ve haklıydı. Gerçekten de bir gün Gideon Spilett ve Herbert, jaguara benzeyen bir hayvan gördüler. Neyse ki yaratık onlara saldırmadı, yoksa ağır bir yara almadan kurtulamazlardı. Mümkün olan en kısa sürede gerçek bir silah edinmeye, yani Pencroft'unkilerden daha güçlü olanlardan birine sahip olmaya karar verdiler. Gideon Spilett de bu vahşi yaratıklara karşı amansız bir savaş başlatmaya ve onları adadan silip süpürmeye kararlıydı. Bu birkaç gün boyunca Chimneys pek de rahat bir yer değildi. Mühendis, daha uygun bir çözüm bulmayı ya da gerekirse daha iyi bir barınak inşa etmeyi umuyordu. Geçitlerin kumuna yosun ve kuru yapraklar serip yetindiler. Ve bu ilkel kanepelerde, yorgun işçiler derin bir uykuya dalardı. Ayrıca Lincoln Adası'nda geçirdikleri günlerin düzenli bir hesabını tutuyorlardı. 5 Nisan, yani çarşamba günü, rüzgarın onları bu kıyıya savurmasından tam 12 gün sonrasıydı. 6 Nisan'da, gün doğarken, mühendis ve arkadaşları çölde toplandılar. Tuğraların pişirileceği sahne burasıydı. Doğal olarak bu açık havada yapılmalıydı, daha doğrusu, tuğraların devasa bir yığını halinde fırın kendi kendine pişirecekti. Yakıt, iyi hazırlanmış odunlardan oluşuyordu. Yere serildi ve etrafı birkaç sıra kurumuş tuğra ile çevrildi,
Kısa sürede devasa bir küp oluşturdular. Dış yüzeyine hava delikleri açtılar. İş bütün gün sürdü. Akşam saatlerine geldiğinde odunları ateşe verdiler. O gece kimse uyumadı. Herkes nöbet tuttu, ateşi korumaya özen gösterdi. Operasyon 48 saat sürdü ve mükemmel geçti. Ardından kütlenin soğuması için beklendi. Bu süre zarfında NEB ve Pencroft, J.Y. Russ Harding'in rehberliğinde, gölün kuzeyinde bol miktarda bulunan kireç taşı parçalarıyla çalıştılar. Bu taşlar ısıyla söndürülerek çok güçlü bir kireç elde edildi. Kumla karıştırıldığında mükemmel bir harç ortaya çıktı. Tüm bu çalışmaların sonucunda, 9 Nisan'da mühendisin elinde hazırlanmış bir miktar kireç ve birkaç bin tuğra bulunuyordu. Bir an bile kaybetmeden, bu malzemeler bir fırın inşa etmek için kullanıldı. Ev içi kullanım için çömlek pişirecek olan fırın. Ve başardılar, büyük bir zorluk çekmeden. 5 gün sonra fırın hazırdı. Mühendis kömürü de temin etmişti, Red Cray'in ağzına doğru açıkta bulunan kömür yataklarından. Ve ilk duman, 20 feet yüksekliğindeki bacadan tüte tüte yükseldi. Açıklık bir fabrikaya dönüşmüştü. Pencroft da yanılmıyordu, bu fırından çıkacak şeyler modern sanayinin tüm ürünleriyle yarışabilirdi. Bu arada, yerleşimcilerin ilk ürettikleri şey, yemek pişirmek için sıradan bir çömlek oldu. Ana malzeme kildi, Harding buna biraz kireç ve kuvars ekledi. Bu macun, uygun boyutlardaki taşlar üzerine şekillendirilerek kaseler, kavanozlar, saksılar ve su tutmaya yarayan kaplar üretildi. Nesnelerin şekli acemi ve kusurlu olsa da, yüksek sıcaklıkta pişirildikten sonra değerliydiler. Bacaların mutfağı artık çeşitli mutfak gereçleriyle donatılmıştı. Yerleşimciler için en güzel emayeli porselen kadar değerliydi bunlar. Burada bir not düşmek gerekir. Pencroft, bu şekilde hazırlanan kilden büyük pipolarında yapılıp yapılamayacağını öğrenmek istedi. Yaptı da ve onları çekici buldu. Ama ne yazık ki tütünleri yoktu. Ve bu yoksunluk Pencroft'u derinden etkiledi. Ama tütün gelecek, her şey gibi, diyordu mutlak bir güven içinde. Tekrar. Bu çalışma 15 Nisan'a kadar sürdü. Zaman iyi kullanıldı. Çömlek ustası olan yerleşimciler, sıra gelince demirci de olacaklardı. Ama ertesi gün pazardı ve üstelik Paskalya pazarıydı. Herkes o günü dinlenerek geçirmeye karar verdi. Bu Amerikalılar, dindar ve titiz insanlardı, İncil'in kurallarına saygı duyuyorlar ve içinde bulundukları durum onlarda her şeyin yazarına karşı derin bir güven duygusu geliştiriyordu. 15 Nisan akşamı bacalara döndüler, yanlarında çömleklerini taşıyarak. Fırın söndürüldü ve yeni bir amaca dönüştürülmeye hazırlandı. Bu dönüş küçük bir şansla da taçlandı. Mühendis, çakmak taşının yerine geçebilecek bir madde keşfetti. Evet, polipor cinsinden belirli mantarlardan elde edilen süngerimsi, kadifemsi bir etin son derece yanıcı olduğu bilinmekteydi. Özellikle daha önce barutla ya da nitrat veya potasyum klorat çözeltisiyle ıslatıldığında. Ama o ana kadar bu tür polipor ya da mercan köşk bulunamamıştı. O gün mühendis Artemisia cinsinden bir bitki gördü. Başlıca türleri pelin, nane, tarhun olan bu cinsten birkaç tutam toplayarak denizciye uzattı ve şöyle dedi. Al, Pencroft, bu seni memnun edecek. Pencroft, uzun ipeksi saçlarla kaplı, yaprakları yumuşak tüylerle örtülü bitkiye dikkatlice baktı. Ne dedin, kaptan, diye sordu. Tütün mü bu? Hayır, diye yanıtladı Harding, bu pelin, Çin'de bilginlere göre, solucan otu, olarak adlandırılır. Ama bizim için bu çakmak taşı olacak. Pelin düzgün şekilde kurutulduğunda son derece yanıcı bir madde veriyordu. Üstelik mühendis adada birkaç yatak bulduğu potasyum nitratla emdirince, bu da klaçeritti zaten. Mükemmeldi. Kolonistler o akşam güzel bir akşam yemeği yediler. NEB biraz agouti çorbası hazırladı. Tütsülenmiş kapibara jambonu ve içine haşlanmış kadyum makrorizum yumruları eklendi. Arum ailesine ait bu otsu bitkinin tadı mükemmeldi, besleyici ve İngiltere'de, Portland unu, adıyla satılan maddeye çok benziyordu. Lincoln adasının henüz ekmekten yoksun olan yerleşimcileri için iyi bir ikame sayılırdı. Akşam yemeğinden sonra, uyumadan önce, Harding ve arkadaşları sahilde havayı almak için çıktılar. Saat akşam 8'di. Gece muhteşemdi. 5 gün önce dolunay olan ay henüz yükselmemişti. Ama ufuk o yumuşak, solgun ay ışığıyla zaten gümüşleniyordu. Güney zirvesinde kutup çevresindeki takım yıldızlar parıldıyordu. Ve her şeyden önce, Güney Haçı,
Mühendis birkaç gün önce Franklin Dağı'nın zirvesinden bu takım yıldızla karşılaşmıştı. J.Y. Russ Harding bir süre bu muhteşem takım yıldıza baktı. Zirvesinde ve tabanında birinci büyüklükte 2 yıldız, sol kolunda ikinci büyüklükte, sağ kolunda ise üçüncü büyüklükte bir yıldız vardı. Sonra birkaç dakika düşündükten sonra sordu. Herbert, bugün 15 Nisan değil mi? Evet, kaptan, diye yanıtladı Herbert. Yanılmıyorsam, yarın yılın 4 gününden biri olacak, gerçek zamanın ortalama zamanla tam olarak örtüştüğü günlerden biri. Yani yarın güneş tam öğle vakti meridyenden geçecek. Hava açık olursa, adanın boylamını yaklaşık olarak derece derece hesaplayabilirim. Aletler olmadan mı, diye sordu Gideon Spilett. Sekstansız mı? Evet, diye yanıtladı mühendis. Ayrıca gece açık olduğundan, bu akşam güney haçını kullanarak enlemimizi hesaplamaya çalışacağım. Dostlarım, işe başlamadan önce şunu anlayın, bu toprakların bir ada olduğunu bilmek yeterli değil. Mümkün olduğunca doğru biçimde, ne kadar mesafede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Amerikan kıtasından mı, Avustralya'dan mı, yoksa Pasifik'in başlıca takım adalarından mı? Aslında, dedi muhabir, bir ev inşa etmek yerine, daha da önemlisi, bir tekne inşa etmek gerekebilir. Eğer yerleşim yeri olan bir kıyıdan yalnızca 100 mil uzaktaysak. Bu yüzden, diye karşılık verdi Harding, bu akşam enlemimizi hesaplamayı deneyeceğim. Yarın öğlen de boylamı. Eğer mühendisin bir sekstantı olsaydı, yani nesnelerin açısal mesafesini büyük bir hassasiyetle ölçen o alet olsaydı, operasyonda hiçbir zorluk olmayacaktı. Bu akşam kutbu en yüksek noktasında, ertesi gün güneş meridyenden geçerken, adanın konumunu belirleyebilecekti. Ama sextant yoktu. Eksikliği başka yollarla karşılamak zorundaydılar. Harding bacalara girdi. Ateşin ışığında 2 küçük düz cetvel kesti ve bunları bir uçtan birleştirdi, bacakları açılıp kapanabilen bir çeşit pergel oluşturdu. Sıkıştırma noktası, ağaçlar arasında bulunan güçlü bir akasya dikeniyle sabitlendi. Bu alet tamamlandıktan sonra mühendis plaja döndü. Ama direğin yüksekliğini bir açıklıktan ölçmek, yani deniz ufkundan ölçmek gerekiyordu. Cape Pençe güneyi gizlediğinden, daha uygun bir yer aramak zorunda kaldı. En iyisi güneye açık olan kıyıydı. Ama merhameti aşmak gerekecekti ve bu zordu. Harding bu nedenle gözlemini Prospect Heights'tan yapmaya karar verdi. Deniz seviyesinden yüksekliği dikkate alınacaktı. Bunu ertesi gün basit bir geometrik süreçle hesaplamayı planlıyordu. Yerleşimciler platoya gittiler ve merhametin sol kıyısına çıkarak kuzeybatı ile güneydoğuya bakan, nehri çevreleyen kayaların üzerine yerleştiler. Bu plato kısmı, sol kıyıdaki yüksekliklere hakimdi. Cape Pençe'nin ucundan Rebşile Ent'e kadar yarım daire şeklinde bir ufku bir anda süpürüyordu bakışları. Güneyde ufuk, ayın ilk ışınlarıyla aydınlanmış ve gökyüzünden çok net biçimde ayrılmıştı. Bu anda güney haçı, gözlemciye ters bir pozisyonda sunuluyordu. Alfa yıldızı tabanı işaret ediyordu ve bu da Güney Kutbu'nun yönüydü. Bu takım yıldız, Antarktika kutbuna kutup yıldızının kutup kutbuna olduğu kadar yakın değildi. Alfa yıldızı kutuptan yaklaşık 27 derece uzaktaydı. Ama J.Y. Russ Harding bunu biliyordu ve hesaplamasında bunu göz önünde bulunduracaktı. Ayrıca yıldızın kutup altındaki meridyenden tam geçtiği anı gözlemlemeye özen gösterdi, bu da işlemi büyük ölçüde basitleştiriyordu. J.Y. Russ Harding pusulasının bir ayağını ufka, diğerini alfaya doğrulttu. İki bacak arasındaki açıklık, alfayı ufuktan ayıran açısal mesafeyi veriyordu. Açıyı sabitlemek için üçüncü bir tahta parçasını enine olarak dikenlere sabitledi, böylece bacaklar arasındaki mesafe korundu. Bunu yaptıktan sonra, geriye açıyı hesaplamak kalıyordu. Gözlem deniz seviyesinde yapılmadığından, ufkun çöküklüğü nedeniyle yüksekliğinde ölçülmesi gerekiyordu. Bu açının değeri, alfanın yüksekliğini ve dolayısıyla ufkun üzerindeki kutup yüksekliğini verecekti. Bu da adanın enlemiyle aynı şeydi. Çünkü bir noktanın enlemi, o noktanın ufkundan itibaren kutbun yüksekliğine her zaman eşittir. Hesaplamalar ertesi güne bırakıldı ve saat 10'da, herkes derin bir uykuya daldı. Ertesi gün, 16 Nisan. Paskalya Pazarı. Yerleşimciler şafakla birlikte Chimneys'ten çıktı ve çamaşırlarını yıkamaya koyuldu. Mühendis sabun üretmeyi planlıyordu, bunun için gerekli malzemeler, yani soda ya da potas ve yağ, yakında temin edilecekti. Gardıroplarını yenileme meselesi de zamanında ele alınacaktı.
Her neyse, kıyafetleri en az 6 ay daha dayanacaktı, güçlüydüler ve el emeğinin aşınmasına karşı koyabiliyorlardı. Ama her şey, adanın bir yerleşim yeri olarak ne zaman kurulacağına bağlıydı. Hava izin verirse, bu mesele bugün çözülecekti. Güneş, açık bir ufkun üzerinden yükseliyordu. Muhteşem bir gün müjdeliyordu, mevsimlerin son güzel vedaları olan o sonbahar günlerinden biri. Şimdi, önceki akşamın gözlemlerini tamamlamak gerekiyordu. Uçurumun deniz seviyesinden yüksekliği ölçülmeliydi. Dün kullandığına benzer bir alete ihtiyacın olmayacak mı, diye sordu Herbert mühendisin. Hayır, oğlum, diye yanıtladı mühendis. Farklı ilerleyeceğiz, ama en az o kadar hassas biçimde. Herbert, öğrenebileceği her şeyi öğrenmek istiyordu. Mühendisi takip etti. Pencroft, NEB ve muhabir geride kaldı, herkes kendine göre bir işle meşgul oldu. J.Y. Russ Harding kendine 12 feet uzunluğunda düz bir sopa sağlamıştı. Kendi boyuyla karşılaştırarak mümkün olduğunca hassas biçimde ölçmüştü, çünkü kendi boyunu çok iyi biliyordu. Herbert ise Harding'in ona verdiği bir şakül taşıyordu, ucu esnek bir lif olan sade bir taş parçasıydı bu. Plajın kenarından yaklaşık 20 feet uzaklıkta, uçurumdan ise 500 feet uzaklıkta bir noktaya geldi Harding. Uçurum tam burada dik olarak yükseliyordu. Harding direği 2 feet kuma sapladı, dikkatle yerleştirdi ve su hattıyla dik olarak konumlandırmayı başardı, ufkun düzlemine tam dik. Bunu tamamladıktan sonra kumda uzandı. Gözü aynı anda hem direğin tepesine hem de uçurumun kenarına bakıyordu. Yeri dikkatlice küçük bir çubukla işaretledi. Sonra Herbert'e döndü. "İlk geometri ilkelerini biliyor musun?" diye sordu. "Biraz, kaptan," diye yanıtladı Herbert, kendini fazla öne çıkarmak istemiyordu. "İki benzer üçgenin özelliklerini hatırlıyor musun?" "Evet," dedi Herbert, "eşkenarlar orantılıdır." "İşte," dedi mühendis, "ben de iki benzer dik açılı üçgen oluşturdum. Birincisi, daha küçük olanı, dikey kutup, küçük çubuğu direğin ayağından ayıran mesafe ve görsel ışını hipotenüs olarak içeriyor. İkincisi ise, dikey yüksekliğini ölçmek istediğimiz uçurum, küçük çubuğu uçurumun dibinden ayıran mesafe ve aynı görsel ışın, o da hipotenüsü oluşturuyor. İlk üçgenle bu, birbirine benzer." "Ah, kaptan, anladım," diye bağırdı Herbert. "Direğin mesafeye oranı, uçurumun mesafeye oranına eşit olduğu için, direğin yüksekliğini uçurumun yüksekliğiyle doğrudan ilişkilendirebiliyoruz." "Aynen öyle, Herbert," diye yanıtladı mühendis. "Ve iki yatay mesafeyi ölçtükten sonra, kutbun yüksekliğini bildiğimiz için sadece bir orantı hesabı yapacağız. Bu bize uçurumun yüksekliğini verecek ve onu doğrudan ölçme zahmetinden kurtaracak." İki yatay mesafe, kutup aracılığıyla ölçüldü. Birincisi, çubukla direğin arasındaki mesafe, tam 15 feet. İkincisi, çubukla uçurumun alt noktası arasındaki mesafe, 500 feet. Ölçümler tamamlandı. J.Y. Russ Harding ve genç Herbert bacalara döndüler. Mühendis önceki gezilerden getirdiği düz bir taşı aldı, üzerine kolayca şekil çizilebilen levha gibi bir taştı bu. Keskin bir kabuk parçasıyla aşağıdaki oranı yazdı. J.Y. Russ Harding bir önceki akşam yaptığı aleti aldı. İki bacak arasındaki açıyı tam olarak 360 eşit parçaya bölerek ölçtü. Şimdi bu açıya, alfayı Antarktika kutbundan ayıran 27 dereceyi ekledi. Gözlemin yapıldığı uçurumun yüksekliği de deniz seviyesine indirgendi. Sonuç, 53 derece. Bu 53 derece, 90 dereceden çıkarıldı, kutuptan ekvatora olan mesafe. Geriye 37 derece kaldı. J.Y. Russ Harding bu nedenle şu sonuca vardı, Lincoln Adası, güney enleminin 37. derecesinde yer alıyordu. Ya da hataları göz önüne alarak söylersek, 35. ile 40. paraleller arasında bir yerde. Yalnızca boylam eksikti ve o da belirlendiğinde, adanın kesin konumu ortaya çıkacaktı. Mühendis bunu da aynı gün, saat 12 sularında Güneş Meridyenden geçerken denemeyi umuyordu. Pazar günü boyunca, keşif amaçlı bir yürüyüşe çıkmaya karar verildi. Göl ile Shark Gulf arasındaki adanın kuzey tarafı gezilecek, vakit kalırsa Cape South Mandible'ın kuzey kıyıları da keşfedilecekti. Kahvaltı Downs'ta yapılacak, akşama dönülecekti. Saat 8.30'da küçük grup kanalın kenarını takip ediyordu. Karşı kıyıda, Safety Islet'te, birçok kuş ciddi tavırlarla gösteriş yaparak yürüyordu. Dalgıçlardı bunlar, eşeğin anırmasına benzeyen çığlıklarıyla kolayca tanınıyorlardı.
Pencroft onları yalnızca yenilebilirlik açısından değerlendirdi. Etleri siyahımsı olsa da, fena bir yiyecek sayılmazdı. Kumda sürünen büyük amfibi yaratıklar da gözüküyordu. Muhtemelen adacığı sığınak edinmiş olan mühürler. Onları besin kaynağı olarak düşünmek imkansızdı, yağlı etleri iğrençti. Ama J.Y. Rus Harding onları dikkatle inceledi ve fikrini açıklamadan, yakında adacığa bir ziyaret yapılacağını ima etti. Plaj sayısız kabukla doluydu. Bir konolog bu manzaradan büyük zevk alırdı, Phagionella ve Terebratula türleri arasında. Ama çok daha faydalı bir keşif de yapıldı. N.E.B., alçak gelgitte, kayalar arasında büyük bir istiridye yatağı buldu. Bacalardan yaklaşık 5 mil uzaktaydı. N.E.B. bugünü boşa harcamamış olacak, diye bağırdı Pencroft, geniş yatağa bakarak. Gerçekten şanslı bir keşif, dedi muhabir. Üstelik her istiridye yılda 50 ila 60 bin yumurta ürettiğine göre, tükenmez bir kaynağımız olacak. Ama istiridye pek besleyici değil, dedi Herbert. Haklısın, diye yanıtladı Harding. İstiridye çok az azot içerir. Bir insan yalnızca onlarla yaşamak istese, günde 15 ila 16 düzine yemesi gerekir. Harika, diye güldü Pencroft. Düzinelerce yutabiliriz, yatağı tüketmek zor olur. Kahvaltıda biraz alalım mı? Cevap beklemeden, onaylanacağını bile bile hareket etti denizci. N.E.B. ile birlikte istiridyelerden topladılar. Hibiscus lifinden yapılmış ağa koydular ve kıyı boyunca Downs ile deniz arasında yürümeye devam ettiler. Harding zaman zaman saatine bakıyordu. Güneş gözlemi için tam öğle vakti hazır olması gerekiyordu. Adanın o kısmı, Union Bay'e kadar uzanan taraf, Cape South Mandible adını almıştı. Son derece ıssız bir yerdi. Yalnızca kum, deniz kabukları ve lav enkazları görülüyordu. Bu tenha kıyıya birkaç deniz kuşu uğrardı arada sırada, martılar, görkemli albatroslar ve Pencroft'un çok ilgisini çeken yabani ördeğe benzer bir kuş. Bir okla bazılarını devirmeye çalıştı ama başaramadı, nadiren konuyorlardı ve kanatları tutmuyor için vurulamıyorlardı. Bu da denizcinin mühendise şikayet etmesine yol açtı. "Görüyor musunuz kaptan, bir iki silahımız olmadığı sürece hiçbir şey avlayamayacağım." "Şüphesiz, Pencroft," diye yanıtladı muhabir, "ama bu sana bağlı. Namlu için biraz demir, çekiç için çelik, barut için kömür ve kükürt, fulminat için cıva ve nitrik asit temin et, ateşi sana bırak, kaptan seni 1. sınıf bir topçu yapacak." "Ah," diye yanıtladı mühendis. "Tüm bu maddeleri adada bulabiliriz şüphesiz. Ama bir silah hassas bir alettir, çok özel araçlar gerektirir. Sonra göreceğiz. Neden bütün silahları arabaya atmak zorunda kaldık, diye yakındı Pencroft. Hatta cep bıçaklarımız bile vardı aralarında. Ama onları atsaydık Pencroft, balon bizi denizin dibine götürürdü, dedi Herbert. Söylediklerin doğru, oğlum, diye yanıtladı denizci. Sonra başka bir fikre geçti. Düşün, dedi, Jonathan Forster ve arkadaşları ertesi sabah kalkıp yeri boş, makineyi uçup gitmiş bulduklarında nasıl şaşırmış olmalılar. Ne düşündüklerini hiç umursamıyorum, dedi muhabir. Fikir tamamen benim fikrim, dedi Pencroft, memnun bir ifadeyle. Harika bir fikirdi, Pencroft, diye güldü Gideon Spilett. Ve bizi işte şu yere taşıdı. Burada olmayı Güneylilerin elinde olmaktansa tercih ederim, diye bağırdı denizci, özellikle kaptan nazikçe gelip bize yeniden katıldığı için. Ben de öyle yapardım, diye yanıtladı muhabir. Ne istiyoruz ki? Hiçbir şey. Eğer bu değilse, her şey, diye güldü Pencroft, omuzlarını silkti. Ama er ya da geç, buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Belki de hayal ettiğinden çok daha erken, dostlarım, dedi mühendis. Eğer Lincoln Adası, yerleşim yeri olan bir kıyıdan ya da bir kıtadan orta mesafedeyse. 1 saat içinde öğreneceğiz. Elimde Pasifik'in haritası yok ama hafızam güney bölümünü çok net koruyor. Dün elde ettiğim enlem, Yeni Zelanda'yı Lincoln Adası'nın batısında, Şili kıyısını ise doğusunda konumlandırıyor. Ama bu iki ülke arasında en az 6.000 mil mesafe var. Bu büyük alanın tam olarak hangi noktasında bulunduğumuzu belirlemek gerekiyor. Boylan bunu bize verecek, umarım yeterince yaklaşık. Pomotus takımadaları bize en yakın nokta değil mi, enleme göre, diye sordu Herbert. Evet, diye yanıtladı mühendis. Ama oradan da 1100 milin üzerinde uzağız. O taraftan, diye sordu N.E.B., güneye işaret ederek. Konuşmayı büyük bir ilgiyle takip ediyordu. O taraftan, hiçbir şey, diye yanıtladı Pencroft.
Gerçekten hiçbir şey, diye ekledi mühendis. Peki J.Y. Rus, diye sordu muhabir, Lincoln Adası Yeni Zelanda ya da Şili'den 2 ila 3000 milden fazla uzaksa ne yapacağız? O zaman, diye yanıtladı mühendis, bir ev inşa etmek yerine bir tekne inşa edeceğiz ve Pencroft komuta edecek. O zaman, diye bağırdı denizci, denizde kalabilecek bir tekne yapabildiğiniz anda kaptan olmaya tamamen hazırım. Gerekirse yapacağız, diye yanıtladı J.Y. Rus Harding. Bu adamlar, gerçekten hiçbir şeyde tereddüt etmeyen bu adamlar konuşurken, gözlem saati yaklaşıyordu. J.Y. Rus Harding'in Güneş'in meridyeni geçişini, herhangi bir alet olmaksızın nasıl belirleyeceğini Herbert hala anlayamamıştı. Gözlemciler o an Chimney'se 6 mil uzaktaydılar, mühendisin gizemli koruma altında bulunduğu tepelere de o kadar uzak değillerdi. Durarak kahvaltı için hazırlık yaptılar, saat 11.30'tu. Herbert yakından akan bir derenin tatlı suyunu bir sürahiyle getirdi, N.E.B. erzakı hazırladı. Bu hazırlıklar sürerken Harding astronomi gözlemi için her şeyi ayarladı. Kıyıda açık bir yer seçti, gelgitin tam çekildiği yerde, tertemiz ayrılmış ince bir kum serisi vardı. Buz kadar pürüzsüz bu kum yatağı, tek bir çakıl taşı bile taşımıyordu. Yatay olup olmaması pek önemli değildi. Yere dikilen 6 feet yüksekliğindeki çubuğun tam dik olmasına da gerek yoktu. Aksine, mühendis onu güneye, yani güneşin karşısındaki yöne doğru eğdi. Çünkü unutulmamalıydı, Lincoln Adası güney yarımkürede yer aldığından, yerleşimciler güneşin yayını kuzeyin üzerinde tarif ettiğini görüyorlardı. Herbert artık mühendisin güneşin doruğunu nasıl belirleyeceğini anlamıştı. Güneşin meridyeni geçişini, yani adanın tam güneyini. Yeterince hassas olmasa da bu yöntemle, çubuğun kum üzerine düşürdüğü gölge ona istediği sonucu yeterli bir yaklaşımla verecekti. Gölgenin en kısa noktasına ulaştığı an tam saat 12 olacaktı. Ve J.Y. Rus Harding gölgenin uç noktasını izleyerek, önce küçüldüğünü sonra uzamaya başladığını görecekti. Sopayı güneşin tam karşısına, yani öte tarafa tutarak gölgeyi uzattı, bu sayede değişimler daha kolay seçilebilecekti. Ne kadar uzun bir iğne, o kadar hassas bir kadran. An geldi. J.Y. Rus Harding kumun üzerine diz çöktü. Küçük tahta çivilerle kumun içine saplayarak, çubuğun gölgesinin ardışık kısalmalarını işaretlemeye başladı. Yoldaşları onun üzerine eğilmiş, operasyonu büyük bir ilgiyle izliyordu. Muhabir elinde kronometreyi tutuyordu, gölgenin en kısa anını göstermeye hazırdı. Ayrıca, J.Y. Rus Harding 16 Nisan'da, yani gerçek zamanla ortalama zamanın aynı olduğu günde çalıştığından, Gideon Spilett'in kronometresi Washington saatine göre doğru olacaktı. Bu da hesaplamayı büyük ölçüde basitleştiriyordu. Güneş yavaş yavaş ilerledikçe gölge de yavaş yavaş kısalıyordu. J.Y. Rus Harding sonunda gölgenin uzamaya başladığını fark ettiğinde Gideon Spilett'e sordu. "Saat kaç?" "5'i 1 dakika geçiyor," diye yanıtladı Spilett. Artık yalnızca hesaplamak kalıyordu. Bundan daha kolay bir şey olamazdı. Yuvarlak sayılarla, Washington meridyeni ile Lincoln Adası meridyeni arasındaki fark, yani Lincoln Adası'nda öğle olduğunda Washington'da akşam 5'i 1 dakika geçiyordu. Güneş görünürde dünyayı dolaşırken, 4 dakikada 1 derece ya da saatte 15 derece kat eder. 15 derece, 5 saatle çarpılırsa 75 derece eder. Washington, Greenwich meridyeninden batıda 77 derece 3 dakika 11 saniye konumunda olduğundan, yuvarlakla 77 derece diyebiliriz. O halde ada, Greenwich meridyeninin batısında 77+75, yani 152 derece batı boylamında konumlanmalıydı. J.Y. Rus Harding bu sonucu yoldaşlarına duyurdu. Ve enlemde yaptığı gibi, gözlem hatalarını göz önüne alarak, Lincoln Adası'nın konumunun 35. ile 37. paraleller arasında ve Greenwich meridyeninin batısında 150. ile 155. meridyenler arasında kesin biçimde doğrulanabileceğine inandığını söyledi. Her iki yönde de olası hata 5 dereceye ulaşabilirdi. Bu, enlemde 300 mil, boylamda ise yaklaşık 350 mil demekti. Ama bu hata, alınacak kararı değiştirmeyecekti. Çok açıktı, Lincoln Adası, herhangi bir ülkeden ya da adadan tehlikeli denecek kadar uzakta bir yerdeydi. Gerçekten de bu hesaplama, adayı Tahiti ve Pomades takım adalarından en az 1100 mil. Yeni Zelanda'dan 1800 mil ve Amerikan kıyısından 4500 milin üzerinde konumlandırıyordu. Ve J.Y. Rus Harding hafızasını ne kadar zorlasa da,
Pasifik'in o bölgesinde böyle bir adayı hatırlayamıyordu. Lincoln Adası'na atfedilen konum gerçekten bilinmeyendi.